Merhaba arkadaşlar, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel motifli etoşal modelini çalışacağız. Gerçekten yapımı oldukça kolay ve gözünüzü alamayacak kadar inanılmaz çok şık bir model. Ben çok beğendim. Şöyle küçük bir parça sizlerle paylaşmak istedim ama dayanamadım. Ben de kullanmak istediğim için gördüğünüz gibi bir şalı bitirdim. Zaten bunu toplamda 3 günde ördüm arkadaşlar. 3 günde eğer çok elinize alamıyorsanız ve yavaş örüyorsunuz, bir haftada örebilirsiniz. Benim biraz elim hızlı olduğu için 3 günde bitti. Toplamda 88 modelden oluşuyor. Arkadaşlar bu modeli Instagram hesabımdan bir takipçim gönderdi. Sanırım Alize'nin sayfasında varmış ve ayrıntılı bir anlatım istedi. Ben de resmi gördüğüm gibi bayıldım zaten bu modeli. Sizlere her zaman diyorum ya, ben beğenmeden hiçbir modeli sizlerle paylaşmıyorum. Ben bayıldım. Hemen dedim bunu şal halinde örüp hem takipçilerimle paylaşayım hem de güzel güzel ben kullanayım dedim. Ve hemen şöyle 3 günde örüp sizlerle paylaşmak için karşınıza geldim. Evet arkadaşlar, ben normalde 64 motif kullandım ama gerçeğinde 88 motif. Şunu atkı şeklinde ve şal şeklinde kullanabilirsiniz. Ama 4 sıra bana biraz küçük geldi. O yüzden sizler 6 sıra yaparsanız daha uygun olur diye düşünüyorum. Alize'nin sayfasında da 4 tane yapılmış ama 4 tane benim için eton şalı için biraz kısa. O yüzden bunu ancak atkı olarak kullanabilirsiniz veya sadece omuzlarınızı kapatabilirsiniz. Daha geniş bir şey olmasını isterseniz 5 veya 6 sıra tavsiye ediyorum. Arkadaşlar hemen anlatmaya başlıyorum. Modelimi nasıl yaptığımı. 2 tane değişik renklerde birbirinin içinde aynı renkler olmayan 2 tane batik ip ve 1 tane de siyah ip kullanıyoruz. Batik ipleri sırasıyla kullanıyoruz dönüşümlü olarak. İlk sıra bir batiği kullanıyoruz. İkinci sıra diğer batiği. Üçüncü sıra önceki batiği. Yani birer sıra hep batik ipleri değiştirerek yapıyoruz ki şöyle güzel bir model ortaya çıksın diye. Ben buna Alize'nin Angora Gold batik ipi ve Angora Gold siyah ipi kullandım. Şal ipleri. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim diyorum. Tığ numaramı da hemen söylemek istiyorum. Tığ numaramda 3 numaralı tığ kullandım. Şu anda eğer unuttuğum noktalar varsa size gösterirken onları hatırlar hemen yine sizlerle paylaşırım. Eğer unuttuğum noktalar varsa da hemen videonun altına yorum olarak atarsanız size yardımcı olmaya çalışırım diyorum. Bazen buradaki yorumları göremiyorum. Instagram'dan da yardımcı olabilirim. Bazen videolarda küçük noktaları unutabiliyorum. Her zamanki gibi heyecanlandığım için. Şu anda aklıma gelenleri sizlerle paylaştım. Gördüğünüz gibi ben böyle size göstermekten alıkoyamıyorum kendimi. Evet arkadaşlar, hemen videoya geçmeden önce küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz ve hemen yanındaki zili de aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlı bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzeller güzeli modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, batik ipimin birinden başlıyorum. Öncelikle sihirli halka ile başlıyoruz motifimize. Şöyle halkamı, ipimi sihirli halka için şöyle halka haline getiriyorum ve birleştiği noktadan şöyle parmağımla tutuyorum ve orayı örerken hiç bırakmıyorum. Tığımı arasından geçirdim ve 3 tane zincir çektim. Başını doladım ve halkamın içine batırıp çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Araya 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve tekrar köşemin içine batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Elimi çok bol tutuyorum arkadaşlar. Bakın
ipimi çekiştire çekiştire yapıyorum şöyle bol bir şekilde. Eğer benim elim çok sıkı, bol yapamıyorum derseniz benim kullandığım tığ 3 numara. Sizler 3,5-4 numara kullanabilirsiniz. Eli sıkı olan arkadaşlar. Ama normal bol yapabiliyorum diyenler 3 numaralı ideal. Evet, 3 zincir. Tekrar halkamın içine batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğimiz 3 zincirler bizim köşelerimizi oluşturuyor. Bakın 1, 2, 3, 4 tane grup yaptım. 3 tane ikili trabzan şeklinde. Sihirli halkamın ipini şöyle sıkılıyorum. Orta iyice küçülüyor. Bir zincir çektim. Başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Bakın 2 ilmek topladım. 2 ilmek tığımda kaldı ve diğer batik ipime geçiyorum. Şöyle hemen arkadan şöyle tutturuyorum ve yeni rengimi 2 ilmeğin arasından geçirip 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve önceki batik ipimi şöyle iyice sıkılaştırıyorum. Arkada hiç yürütme yapmıyorum. Sadece artık ipleri yürütebilirsiniz şu şekilde. Diğer rengi yürütmeye gerek yok. Dönünce yine oraya başlayacağız. Oradan başlayacağız. Bir diğer batikle sıraları tamamlayacağız. Şimdi iplerimizi de kesmeyeceğiz. Ve yine 3 tane ikili trabzan yaptım boşluğuma. Araya sadece bir zincir çekiyorum. Diğer köşemin içine batıp 3 tane ikili trabzan. Araya 3 zincir. Tekrar köşemin içine batırıp 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Geçişlerde sadece bir zincir çekiyorum ve diğer köşemin içine batıp 3 tane ikili trabzan, araya 3 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde köşemi yapıyorum. Araya 3 zincir, tekrar aynı köşemin içine batıp 3 tane ikili trabzan. Bakın zaten çoğumuzun bildiği hanım dilendi, bey beğendi modeli. Araya bir zincir ama tabii ki hepimizin bilmesi herkesin biliyor anlamına gelmiyor. O yüzden bilmeyenler için de yeniden göstermiş oluyoruz. Evet, yine bakın köşemin içine battım. 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar köşemin içine batıp 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet. Bir zincir ve ilk battığım köşeye tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bir zincir çektim, başını doladım ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp 2 ilmek aldım. 2 ilmeği tığımda bıraktım. Daha sonra diğer rengime geçiyorum. Bir sıra bir ipten, bir sıra diğer ipten yapacağız. Hemen arasından geçirdim. Şöyle diğer ipimi sıkılıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. 2, çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Bakın hemen köşeme batıp, boşluğa batıp köşe demişim. Şöyle hemen boşluğa batırdım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, tekrar köşemi yapıyorum.
3 tane ikili trabzan, araya 3 zincir, tekrar köşemin içine batırıp 3 tane ikili trabzan. Bakın 3. sıramızı da bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Bir zincir çektim. Başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. 2 ilmek çektim. 2 ilmeği bıraktım ve yine rengime geçiyorum, diğer ipime. Arasından geçirdim. İpimi sıkılaştırdım. 1, 2, 3. Köşelerimiz hep aynı şekilde ilerliyor. 3 tane ikili trabzan. Başlangıç köşemiz de aynı şekilde. Hep 3 tane trabzanla başlıyoruz. Bitişte tamamlıyoruz. Aralara bir zincir ve hemen şu ara boşluklara ise 3 tane ikili trabzan. Yine araya bir zincirle ara boşluğa batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, köşeme batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bu sıramız son sıramız arkadaşlar. 4 sıra yapıyoruz. Daha sonra da birleştirme işlemini yapıyoruz. 3 zincirimi çektim ve 3 tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Bu son sıramız olduğu için 1, 2, 3 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Motifimiz bu kadar. Hemen diğer ipimi de kesiyorum. Şöyle sihirli halka ile yapacaksanız muhakkak sihirli halkaya düğüm atmayı unutmuyoruz. Daha küçük bir tığ alıyorum ki kolay saklayabileyim. Şöyle herhangi bir ilmekten geçirip düğüm atıyorum ve şu şekilde saklıyorum. Evet arkadaşlar, iplerimi sakladıktan sonra da zaten diğerlerini de saklayarak örmüştük. Bu şekilde iplerimi temizliyorum. Her motiften sonra bu temizlemeyi yapın ki sonradan size zor gelmesin. Bu şekilde 88 tane motif yapacaksınız. Ben daha önceden örmüştüm arkadaşlar, şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, ben şöyle 88 tane yaptım. Hepsi burada. Hiç bu arada göstermedim. Bu şekilde 88 tane yaptım. Hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şöyle 2 tane batik ipimiz var. Bu batik ipimizi şöyle hemen kafanız karışmayacak şekilde anlatmak istiyorum. Bu iple şununla bu motifi ilk başlangıcını bununla yaptık. Bu motif bitti. İkinci motife başlayacağız. Bununla başlamıyoruz. Diğer batik iple başlıyoruz. Yani bir motifi bununla başlıyoruz. Bir motifi bununla başlıyoruz ki ipimiz tam manasıyla 2 tane batik ip şalımıza yetsin diye. Yoksa biri yetmiyor. Onu da hatırlatmak istedim. Hemen şöyle siyah ipimle çerçevesini yapacağım. Şöyle ipimi açıyorum. İlk birinci motifimizi tamamen siyahla öreceğiz. Diğerlerini de birleştirerek öreceğiz. Hemen evet arkadaşlar, son anda fikrimi değiştirdim. Siyah çerçevesini göstermekten vazgeçtim. Şöyle açık bir renkle göstermek istiyorum. Çünkü siyahla pek ekranda anlaşılmayacak. O yüzden açık bir renkle göstermek istiyorum. Ördüğünüz motifleriniz rengarenk olduğu için renk kombinasyonu, yani sıralamayı kendiniz ayarlayacaksınız. Bu şekilde her sıraya 4 tane birleştireceğiz. İlk sırayı hemen
Şöyle açık renk ipimle başlıyorum. Tabii ki ben siyahla bitireceğim. Sizler de istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ama ekranda daha net görünsün diye şimdilik böyle açık bir renkle göstermek istiyorum. Şöyle birazcık yakınlaştırmak istiyorum. Bakın, normalde yeleklerimizi, hırkalarımızı birleştirdiğimiz gibi birleştirmeyeceğiz bunu. Sık iğne ile ilk motifimizi tek başına örüyoruz. Diğerlerini de birleştirerek öreceğiz. Şimdi ilk motifimizi hemen burada bir zincir çektim. Şöyle sık iğne değil de tekli trabzan yapıyorum. Bakın. Şöyle doladım. Hepsini birlikte çektim. Burada 2 tane oldu köşemde. Daha sonra yine başını dolayıp trabzanlarımın tepelerine tek tek batırıyorum. Şöyle tekli trabzan yapıyorum. Yani başını doluyorum, hepsini topluyorum. Başını doladığım hepsini 3 ilmeği birden topladım. Bakın. Araya batıyorum, topluyorum. Daha sonra trabzanların tepelerine tek tek batıp tekli trabzan yapıyorum. İlk motifimizi komple bu şekilde öreceğiz. Normalde ip koparmadan göstermek isterdim. Fakat yeni öğrenen arkadaşların kafasını hiç karıştırmak istemiyorum. O yüzden böyle ip kopararak yine göstereceğim. Bakın, trabzanların tepelerine birer tane örüyorum. Tam şu boşluğa geldiğimde burada da bir zincir olduğu için bu boşluğa da batıp tekli trabzan yapıyorum. Daha sonra yine tek tek trabzan tepelerime batırarak bu şekilde devam ediyorum. Köşeme geldiğimde köşemde 2 tane tekli trabzan, araya 2 zincir çekiyorum. Daha sonra tekrar 2 tane gördüğünüz gibi tekli trabzan. Tüm sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Sıra sonumda 2 tane tekli trabzan yaptım. 2 zincir çektim ve ilk çektiğim zincirin ilk yaptığım trabzanın tepesine batırıp kapattım. Bir zincir çektim ve ilk motifimi bu şekilde bitiriyorum. Bakın. Şöyle olacak. Tabii istediğiniz renkle yapacaksınız bunu. Evet, hemen ikinci motifime de aynı şekilde başlıyorum. Yine bakın batırdım. Şöyle daha koyu bir renkle yapalım ki belli olsun. Evet. 2 zincir başını doladım. Tekli trabzan. 2 tane tekli trabzanım oldu. Ve tek tek yine aynı işlemi yapıyorum. Köşeye gelene kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben köşeme geldim. Hemen köşemin içine batıp 2 tane tekli trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Hemen bakın, diğer motifimi alıyorum, ilk motifimi. Hemen bakın, tam köşede 2 zincir çektiğim bölümden ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum ve 2 tane tekli trabzan yaptım. İlmeğimi uzattım. Bakın, burada sayıyorum. 1, 2, üçüncüden ilmeğimi geçirdim. Arasından geçirdim. Ve tek tek yine tekli trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bakın, bu şekilde olacak. Daha sonra yine sayıyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmek atlayarak yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Eğer aralığı sizin için önemli değildi, 3-4 de atlayabilirsiniz ilmek. Ben 3 tane atladım. Arada çok boşluk da oluşmadı. Bakın. Bu şekilde 3 tane 1, 2, üçüncüye batırdım. Arasından geçirdim. Ve devam ediyorum. Yine 3 tane tekli trabzanımı yaptım. 1, 2, 3. Bu şekilde. Bakın, gördüğünüz gibi gerçekten çok düzgün oluyor bu şekilde. Daha sonra yine 3 tane 1,
2, 3. Sayısı çok önemli değil. 4 kere de bir batarsınız. 5 kere de bir. O çok önemli değil. 1, 2, 3. Sadece bu tarafla bu tarafın aynı olması gerekiyor. O önemli denk gelmesi için. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Hemen köşeme geldim. Köşemin içine 2 tane. Bir zincirimizi çekelim. Daha sonra yine köşeme batıyorum. Köşemin içinden geçirdim. Şöyle. Bir zincir çektim ve yine köşemin içine 2 tane tekli trabzan. Bakın gördüğünüz gibi çok muntazam bir şekilde birleşmemizi sağladık. Sizler dikmek isterseniz dikerek de birleştirirsiniz. Ama size gösterdiğim bu yöntemle daha güzel birleştiriliyor. Hem de çok bakın arası da çok açık olmuyor bu şekilde. 3 sıra 2 sırada bir de birleştirebilirsiniz. 2 ilmek arayla. Ben 3 ilmek ideal olarak görüyorum. Bu şekilde birleştirmemiz arkadaşlar açık renkli çok daha iyi oldu. Koyu renkli bu kadar muntazam görünmezdi. Bu şekilde etrafını dönüyoruz. Yan yana aynı gösterdiğim şekilde 4 sıra birleştiriyoruz. Şöyle hemen uzaklaştırayım biraz ekranı. Evet, böyle 4 sıra birleştiriyoruz. 4 sıradan sonra 88 motifi de aynı şekilde birleştiriyoruz. Bakın. Şurayı da göstermek istiyorum. Bir üst sıraya çıktığınızda buraya motifimizi birleştiriyoruz. Son uç kısmını şuraya değil de bakın tam şu kısmı ortaya birleştiriyoruz. Şöyle şimdi en sonunda gene ben göstermeye çalışacağım ama siyahla öreceğim için çok onda görünmeyebilir. O yüzden bunu da göstermek istiyorum. Bir üst sıraya çıktınız, hemen şurayı birleştiriyorsunuz. Aynı şurada gösterdiğim gibi. Bakın hemen uç kısmını, köşe kısmını şuraya değil de tam şu ortaya, yani iki motifin kenarlarının birleştiği bölüme. Şöyle. Buraya hemen buranın arasından geçirip birleştirmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi siyah ipimle 88 motifin birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben tüm motiflerimi siyah ipimle birleştirdim. Ama sadece bir tanesini bıraktım birlikte örmek için. Burayı da tam manasıyla sizlere göstermek istiyorum. Hem benim aklımda kalmasın hem de sizler de daha rahat öğrenin diye. Yine beyaz ipimle yapıyorum. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Evet. Yine beyaz ipimi aldım ki daha rahat görmeniz için. Şöyle bir duvarını bir sıra ördüm ve köşesine 2 tane tekli trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Bakın. Şöyle tam 2 zincirlik bölüme tığımı batırdım. Şöyle yapalım. Şöyle tığımı batırıp içinden şu ilmeği geçireceğim. Bir zincir çektim. Az önce gösterdiğimin aynısı, fakat şöyle 2 tane birleştireceğim için sizlerle paylaşmak istedim. Bakın 2 tane veya 3 tane hemen karşıdan az önce gösterdiğim gibi devam ediyorum. Yeni öğrenen arkadaşlar 2 taneyi birleştiremeyebilir diye düşündüm. Hemen şöyle son motifte kamerayı açıp göstermek istedim. Beyaz renkli ipimle 3 tane tekli trabzan yaptıktan sonra sayıyorum. 1, 2, 3.'ye batırdım. Hemen hiç zincir çekmiyorum. Zincir çekerek yapmıyorum. Sadece birer zincir köşelerde çekiyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Ben tabii kamera arkasında bunu söküp yine bu sırayı siyah iple yapacağım. Sadece sizler için şöyle krem rengi iple yapıyorum.
Aslında krem de değil bu. Tam rengi nasıl görünüyor o ekranda bilmiyorum ama. Evet bakın bakın sona geldim. Hemen köşeye şöyle, net mi kamera? Burayı özellikle göstermek istedim. 2 tane sık tekli trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim bakın. Tam şöyle bakın 3 motifin birleştiği yerin tam ortasına şöyle batırdım. Arasından geçirdim. Bir zincir çektim. Başını doladım ve 2 tane tekli trabzan yaptım. Hemen karşısına battım. Başlarda ve sonlarda 2 trabzan, 2 tane tekli trabzanla bağlayabilirsiniz. Az önce birleştirme bölümünde de dediğim gibi böyle trabzanları kaçlı isterseniz o şekilde birleştirebilirsiniz. Ama burada kaç trabzan yaptıysanız burada da o kadar trabzan. 3, 1, 2, 3 batırdım. Ve bu şekilde devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Çift birleştirmede bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. Şöyle netleştirelim. Bakın tam şu ortaya batırdım. Bunu da böyle içim rahatlasın diye gösterdim. İnşallah ayrıntılı bir şekilde gösterebilmişimdir. Diğerini biliyorsunuz zaten. Hemen ucu birleştirip devam ediyoruz ve kapatıyoruz. Ben hemen bunu da siyah ipimle birleştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben siyah ipimle birleştirmemi bitirdim. Şalım bitmiş sayılır. Şöyle gördüğünüz gibi birleştirdim. Bu şekilde iplerini saklayıp bu şekilde hemen püsküllerini takıp kullanabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi burada birazcık oyuntular olduğu için benim içime sinmedi. Tabii ki sizler bu oyuntuları ütüyle düzeltebilirsiniz. Karşıdan ılık buhar tutup elinizde el ütüsüyle düzeltebilirsiniz. Ama ben şöyle bir sıra tüm çerçeve halinde, yine siyahla göstermeyeyim, yine beyazla göstereyim. Şöyle bir sıra sık iğne yapacağım ve şu iki kenarına da püsküllerimizi koyabileceğimiz şöyle minik minik halkalar yapmak istiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, köşelerimizi unutmuyoruz. Köşelerimiz yine 2 tane sık iğne yapacağım. Araya 2 zincir, 2 tane sık iğne şeklinde. Hemen yakınlaştıralım. Evet. Bakın, ilk sık iğnemi yaptım. Daha sonra burada tekli trabzan da yapabilirsiniz. Sık iğne de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ben sık iğne yaptım. 2 tane ve tek tek tüm trabzan aralarına da batabilirsiniz. Tepelerine de batabilirsiniz. Ben şöyle şu anda aralarına batıyorum. Bu şekilde etrafını döneceğim. Şuralara da bakın, şurada açıklıklar var. 2 tane yapabilirsiniz. Hemen orayı da göstereyim. Göstermişken hepsini göstereyim, değil mi? Evet, şöyle hızlı hızlı geçeyim. Bu kenar bölümüne bunu çalışacağız. Şöyle minik pıtırcıklar da yapabilirsiniz hatta kenar bölümlerine. Uç kısımlarına da, yani püskül yapacağım kısımlarına da pıtırcık değil, minik minik şöyle kafesler yapmak istiyorum ki rahat, çünkü buraları biraz zor takılır püsküllerimiz. O yüzden şöyle minik kafesler yapmak istiyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bakın, buraya geldim. Liloş, hayır. Bakın, tam şu bölüme geldim. Net mi gösteriyor? Evet, bakın. Yine başını dolayarak yaptım. Başını dolamadan bakın. Bir buraya, bir şöyle ortaya da yapabilirsiniz. Veya 2 tane buraya, 2 tane de şu boşluklara yapıp devam ediyoruz. Ve gelelim şu uç kısımlara yapacağımız hemen şeyleri göstermek istiyorum. O çok basit. Şöyle
Minicik yapacağım zaten. 2 tane zincir çektim. Hemen önümdekine batıp yine sık iğne yapıyorum. Aralıklarını ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. Bakın 2 3 tane aralığı olsun. 2 zincir. Yine hemen önümdekine batıyorum. Tabii bu püskül takma yerlerini ne kadar büyüklükte, ben 2 zincir diyorum ama 3 zincir de çekebilirsiniz. Bu şekilde 1 2 ve 3. 1 2 3 tane de çekebilirsiniz. Hemen önümdekine battım. Ve bu şekilde bakın püsküllerimizi takacağımız yuvaları da elde etmiş olduk. Bu şekilde iki yanını düz bir şekilde örüyoruz. Uç kısımlarını, püskül kısımlarını da bu şekilde kutucuklar yapıyoruz. Ben hemen siyah ipimle örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kenar bölümlerimi bitirdim. Gerçekten çok şık, çok güzel bir şal elde etmiş olduk. Püsküllerimi de taktım. Size dediğim gibi, şurada gösterdiğim gibi minik minik kutucuklarıma püsküllerimi taktım. Gerçekten çok güzel ve çok hoş bir şal elde etmiş olduk. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. İplerimi de temizledim ve hemen hatırlatmak istiyorum. Çok hafif karşıdan buhar tutup elimle de düzelttim arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.